Arda Güler'in Valencia maçı performansı, Arbeloa'nın maç sonu açıklamaları, İspanya basınında Arda Güler'le ilgili olumlu olumsuz bütün yorumlar. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Real Madrid, La Liga'nın 23. haftasında deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup etti dostlar. 65'te Carreiras'la öne geçtiler ve 90+1'de Kylian Mbappe durumu 2-0 yaparak Mestalla galibiyeti geldi. Real Madrid 57 puana ulaştı, Valencia 23 puanda kaldı, Mbappe ligde 23 gole ulaştı. Gelecek hafta Real Sociedad'la oynayacak Real Madrid. Evet, 90 dakika boyunca sahada görmediğimiz Mbappe, sahada gördüğümüz ama bütün topları ezip çalım atma yeteneği hiç olmayan bir Mbappe'yi izledik ama gitti ve golünü attı. Dostlar yıldızlaştı tekrardan. Arda Güler'e gelirsek sürekli topu ayağına aldığı zaman koşu yapan bir oyuncu olmadığı için durarak pas vermek zorunda kaldı. Birkaç kez Mbappe ile duvar pası, pas alışverişi yapmaya çalıştı ama Mbappe pasları iade etmediği için boşta kaldı. Bir tane sadece şutu vardı, o da defansa çarpıp kornere çıkmıştı Arda Güler'in sağ ayakla. Arda Güler'in performansı genel kötü, Real Madrid'in durumuna bakılırsa orta seviye bir futbol oynadı Arda Güler'de. Çünkü yanında oynayan oyuncular arkadaşlar Messi, Neymar falan, Suarez falan yok önünde yani. Gonzalo var, Tchouaméni var, Camavinga falan var yanında, Valverde var. Yani böyle yetenekli, kreatif oyuncular değildi yanındaki oyuncular. Bu da Arda Güler'in performansını biraz aşağı çekiyor dostlar. Yani pas oyunu yok Real Madrid'de ve bekleyen oyuncular çok fazla. Sadece olduğu yerde durup bana pas at, hani bir koşu gösteren oyuncu çok fazla olmadığı için durağan bir oyun gözüküyor Real Madrid'de. Keyif vermedi futbol. İlk yarı özellikle bayağı bir sıkıcıydı. İkinci yarı yine bir şeyler oldu. Yani Arda Güler'i oynadığı çevresindeki oyunculara bakarak da eleştirmek gerekiyor dostlar. Şu an Arda Güler Barcelona'da oynuyor olsaydı ya da bir Premier Lig takımında oynuyor olsaydı çok efektif görünecekti. Takımından dolayı Arda Güler de biraz basık kalıyor. Ama Arda Güler'in bir an önce kendi futboluna dönmesi gerekiyor dostlar. Biz tanıdığımız Arda Güler'in futbolundan bir eser kalmamış. Yani dribling yapan Arda Güler'i özledik biraz tabii ki de. Oyundan çıktıktan sonra Arda, Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa ile birlikte hemen sarıldı Arda'ya. Tepki görmemek için mi artık bilmiyorum. Bayağı bir sağlam sarıldı. Yani yine oyundan çıkan Arda Güler oldu dostlar. Takımın en fazla koşan, en çok verileri iyi olan oyuncusu yine Arda Güler'di. Ama Arda Güler oyundan çıkarıldı, Pintus'un verilerine rağmen. Ve Alexander-Arnold da geri döndü dostlar. Bu arada neden Arda Güler'i 10 numarada oynatmıyorsunuz? Real Madrid yönetimi, Arbeloa. Maçı farklı kazanmak, Arda'yı daha efektif kullanmak varken neden 10 numarada oynatmıyorsunuz? Gittiler bu sefer de Arda Güler'i sağ açık oynattılar. Ama Arda Güler o sağ açık pozisyonuna rağmen biraz serbest olarak da dolaştı orta sahada. Real Madrid oyuncuları Pintus etkisini fark ediyorlar. Yavaş yavaş fiziksel olarak daha iyi görünüyorlar. Arda Güler kesinlikle ikili mücadelelerde sağlam kalıyor artık. İlk geldiği o zayıf görüntüsü yok. O konuda haklılar. Arda Güler'in son zamanlarda sarı puan aldığını bile hatırlamıyorum. Arda Güler hep 7 üzeri alıyor dostlar. 7.5'te oynadı ve 82 dakika oyunda kaldı. Ama artık 90 dakika görmek istiyoruz. Belki de takım yorulduğu anda, karşı takım yorulduğu anda ayağına bir pozisyon gelecek, bir fırsat gelecek ve gol yapacak bunu ya da asist yapacak. 90 dakika kalmak bu yüzden çok önemli istatistik için. Arbeloa, Cristiano gibi bir oyuncu göreceğimizi düşünmemiştim ama Mbappe o yolda ilerliyor. Arkadaşlar asla öyle bir vibe'ı yok. Teknik ekip Dani Carvajal'in fiziksel olarak oynamaya uygun olduğuna inanıyor. Ancak resmi maçlarda oynama izni henüz yok. Yani Carvajal'i oynatmıyorlar bir türlü ve Carvajal'le ben aynı yaştaymışım arkadaşlar. 92 doğumluymuş. Dünkü yayında söylediler. Ben bunu 36-37 falan zannediyorum. Yani ne oldu baba sana ya? Kadayıf Müjdat ya, ne oldu sana ya? Kenan Yıldız'ın performans, onlarda 2-2 kaldılar Lazio ile ama Kenan Yıldız neler yapmış dostlar. Arda Güler'den Kenan Yıldız performansı beklemeyin. Arda Güler öyle bir oyuncu değil artık çünkü. Kenan Yıldız topu aldığı zaman dikine gidip rakipleri ekarte edip ve ayak içiyle güzel plaseler vurabiliyor. O bambaşka bir oyuncu. Arda Güler bambaşka bir oyuncu. İkisini kıyaslamamak gerekiyor. Pozisyonlar farklı. Kenan Yıldız Lazio'ya karşı en çok fırsat yaratan oyuncu 6 fırsatla, en çok top sürme 5. %93 başarı oranı. Rakip ceza sahasında 14 kez topa dokunuş. 7 pasta son 3. bölgeye giriş. %100 başarılı uzun paslar, 6 top kurtarma, 13 düellodan 6'sını kazandı. Sanırım 8 tane şut çekmiş. Hatırladığım kadarıyla onu yazmamışlar ama başka bir yerde görmüştüm. 8 şut arkadaşlar. Etkileyici bir performans ama yine de 2 puan kaybettiler. Yavaş yavaş zirveden iyice aşağı doğru iniyorlar dostlar. Arda Güler Valencia'ya karşı 82 dakika oyunda kaldı. 73 topa dokunuş, 57'de 51 pas isabeti, 2 uzun top, 9 son bölgeye pas, 4 kez ikili mücadele kazandı. 2 tane top kapma, 8 top kazanma, 1 şut. 7.5 rating Arda Güler. Birazdan dostlar Arbeloa'nın maç sonu açıklamalarında sizlerle değerlendireceğiz. Real Madrid Valencia ile oynadığı maçta Kylian Mbappe ile 4. hakem arasında geçen bir konuşma kaydedildi. Mbappe bu nasıl offside olabilir? Hakem içeride konuşalım. Mbappe anlamıyorum. Tekrar Mbappe bana içeride konuşacağımızı söylüyorsun, sonra da benimle konuşmuyorsun.
Yani bu nasıl bir şey arkadaşlar, çok garip ya. Evet, Marca gazetesine geldik. İspanya'da gündem yine Arda Güler ve Real Madrid. Bütün gazetelerden manşetleri ve köşe yazılarını sıra sıra okuyacağız dostlar. Marca'nın ana başlığı şu anda Arda kanat bölgesinde yeri dokunulmaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle olmaya devam etmeli demiş. Bellingham'ın birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak. Çünkü Türk oyuncuyla birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya çalışarak onu gölgede bırakıyor. Ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen lider bir rol üstleniyor. En azından son 2 sezonda durum böyleydi. Ancak Arbeloa'nın Real Madrid'de liyakate bakılmaksızın kıdemi çok önemli olduğu biliniyor. Gerçek şu ki Güler Mbappe ile birlikte ortalamanın üzerinde bir şey gösteren tek oyuncuydu. Şu anda Arda Güler orta sahada yeri doldurulamaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı demiş. Mükemmel bir yazı. Yine Marca'nın bir haberi dostlar. Güler komutayı devraldı. Şimdi Bellingham'ın bir ay boyunca sahalardan uzak kalması ve Valverde'nin orta sahaya olası dönüşüyle Arda Güler için birkaç hafta öncesine kadar imkansız görünen yeni bir ufuk açılıyor. O hücum orta saha pozisyonu, orta sahanın akışıyla rakip savunma hattı arasındaki o boşluk. Çok istediği bir alan. Oradan forvete daha yakın bir sihirbaz gibi hatlar arasında belirme özgürlüğüyle. Sezonun başında birçok maçın kilidini açtı. Mbappe ile olan bağlantısı tesadüf değildi. Bu tamamen futbol kimyasıydı ve gol kralına 8 asist kazandırdı. Bu hafta Arda Güler Antonio Pintus tarafından tasarlanan fiziksel testlerde de birinci oldu. Test her nefeste alınan oksijen ölçen metabolik maskeleri içeriyordu ve işte o dayanıklık laboratuvarında Türk oyuncu takımın en iyi derecelerini kaydetti. Bu başarı bazı takım arkadaşlarının fiziksel yapısıyla karşılaştırıldığında destansı boyutlara ulaşıyor. Sahada yetenekli olmak bir şeydir. Asla enerjisinin tükenmediğini göstermek ise bambaşka bir şeydir. Arda'da her ikisi de var. Defense Central'in haberi dostlar. Eski Real Madrid oyuncusu Rafa Alcorta Arda Güler'i eleştirmiş. Arda Güler'den övgüyle bahsetmedi. Yetersiz kalıyor, daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Arda Güler iyi bir oyuncu. Hepimiz bunu biliyoruz. Sahada en iyi topa sahip. Bunu da biliyoruz ve orada yani orta saha oyuncusu olarak oynamak istediğini de biliyoruz. Türkiye'deki gibi tüm takımın onun için oynadığını ve kendisinin sahada istediğini yaptığı bir oyun tarzı istiyor. Ama burada değil diye belirtmiş eski futbolcu. Neden herkes Mbappe için oynuyor, herkes Vinicius Junior için oynuyor ya, Arbeloa söylüyor. Neden herkes Arda için oynamasın? Neden yani? Sebep ne? Türk olduğu için mi? Hayırdır ya? Alcorta Arda Güler'in Real Madrid'de kendi ülkesinden çok daha büyük bir rolü olduğunu vurguladı. Farklı bir görevi var. Son pasın yanı sıra orta sahaya da daha fazla yardımcı olması gerekiyor. Oldu canım. Ve bu da doğal olarak yapamadığı bir şey diye belirtti baskılı oyuncu. İstemediğini söylemiyorum ama Modric gibi değil. Modric hücum orta saha oyuncusu olarak başladı ve sonra yorulmak bilmeyen topla veya topsuz oyunda eşit derecede yetenekli bir oyuncuya dönüştü. Harika bir oyuncu ama bana göre yetersiz kalıyor. Bugün 3 şey yaptı ve topsuz oyunda kayboldu. Çünkü topu bir türlü kavrayamıyor gibi görünüyor. Arda Güler topu kavruyor ama çevresinde koşu yapan oyuncular olmadığı için, yerinde sabit bekleyen oyuncular olduğu için topu kavrayamıyor gibi gözüküyor. Topu alıp süremiyor ki, kime atacak pası? Durup pas atıyor Arda Güler'de. Ancak gerçek şu ki Valencia maçında 15 numaralı oyuncu kanatta ve ardından forvetlerin arkasında çok güçlü ve fiziksel olarak etkileyici bir orta sahada görev aldı. Real Madrid de Arda Güler'e karşı sabırlı davranıyorlar. Özellikle de çok genç, 20 yaşında. Ve dahası bu onun kulüpteki ilk büyük sezonu olması nedeniyle 2 yıllık adaptasyon sürecinin ardından Arda giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Ve Xabi Alonso onu saf bir orta saha oyuncusu yapmaya çalışsa da gerçek şu ki Türk oyuncunun en büyük potansiyeli sahanın daha ilerisinde, hücum bölgesinde ve forvetlerin arkasında oynarken görülüyor. Hele şükür. Madem bunu biliyorsunuz neden bu şekilde eleştiriyorsunuz? O zaman Arda'yı değil sizin Arbeloa'yı ve yönetimi eleştirmeniz gerekiyor. Kylian Mbappe ile mükemmel uyumu bunun açık bir göstergesi. Bu kadar basit arkadaşlar. AS gazetesi de orta sahadaki kırılganlığı söylemiş. Bellingham, Vinicius ve Rodrigo'nun yokluğunda daha sakin bir kadro, daha yoğun bir takım ortaya koymadı. Ancak biraz daha sağlamlık sundu diye yazmış AS gazetesi. Real Madrid La Liga liderleri. Goller Mbappe 22, asistler Arda Güler 7, yaratılan fırsatlar Arda Güler 54, yaratılan büyük fırsatlar Arda Güler 10. Kaleye şutlar Mbappe 47, driplingler Mbappe 58, puanlama Mbappe 7.92 ve reytingler dostlar Mbappe maçta olmamasına rağmen ezdiği toplara rağmen 8.2 almış. Son dakikada da boş kaleye topu yuvarladı ve golünü attı. Yine yüksek gözüktü. Arda 7.5 oynamış. Carreras'ta MVP oldu, maçın oyuncusu 8.5, çok güzel gol attı. Juventus taraftarı ısınma süresinde sürekli Kenan Yıldız'a tezahürat yaptı. Onların mirasları, yani tabii ki de yapacaksınız. Kaptınız ha baba oyuncuyu, bedavaya da aldınız. Bir kanat oyuncusunun performansı nasıl olmalı arkadaşlar? Olise mükemmel performansına devam ediyor. 32 maç, 13 gol, 24 asist.
Böyle olması gerekiyor. Kaç maçtır Arda'yı mevkisi hariç her yerde oynat, ikinci yarıda da direkt oyundan çıkar. Ancelotti yapmıyordu şunları. Bu adam kim oluyor demiş birisi. Yani ne zaman 10 numara pozisyonunda göreceğiz bilmiyorum. Ne zaman 10 numara olarak başlayacak maça, onu bekliyoruz. Büyük ihtimalle oynatmayacaklar. Oynatmayacaksanız satın abi Arda'yı. Sonra gidip çocuğu eleştiriyorsunuz. Eleştirmeyin oğlum o zaman. Ya satın çocuğu ya da eleştirmeyin ya da size katkı sağlayacak en önemli bölgede oynattırın. 10 numara pozisyonu. Forvetlerin arkası. Bugün antrenman yok. Arbeloa takıma bir gün izin verdi. Dinlenin paşam. 35 metreden frikik golü atınca erkekler Dominik Szoboszlai arkadaşlar efsane bir frikik golü attı. Çok güzel bir goldü. Arda'nın da şu frikikleri, Kenan'ın da frikik çalışması lazım. Arda'nın da frikiklerini daha da çok geliştirmesi gerekiyor. Rüdiger, Carvalho, Fran Garcia ve Alaba şu anda Mestalla sahasında Pintus ile birlikte koşuyorlar. Maç bitiminde sahada antrenman yapıyorlardı. Çok garip bir görüntüydü. Sıradaki maç Bernabeu'da Real Sociedad'la arkadaşlar. Evet, Marka'nın haberlerinden Carreras Mestalla'da rahat bir maç geçirmeyen Madrid takımının kilidini açıyor ve Mbappe maçı bitiriyor. İkinci yarıda iyi bir performans sergileyen Real Madrid Barcelona ile aynı tempoyu koruyor. John Obi Mikel, Toni Kroos ortalama bir oyuncuydu. Dürüst olmam gerekirse ondan daha iyi bir futbolcuyum. Tek farkımız ben Real Madrid'de oynamadım. Ya ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Ya ne anlatıyorsun harbiden ya? Santi Cazorla gerçek şu ki La Liga her bakımdan Premier Lig'in çok gerisinde. Bu doğru bir haber mi acaba ya? Bilemiyorum. Evet, maç sonu açıklamalar. Tchouaméni, Kylian Mbappe'nin Cristiano Ronaldo'yu geçebileceğini düşünüyor muyum? Elbette geçebilir. O inanılmaz demiş. Maçın adamı Carreras. Mbappe bir canavar. Onu takımda bulundurmak bir ayrıcalık. Arbeloa, Kylian Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu. Bunu maçtan maça kanıtlıyor. Ya arkadaşlar bu hangi madde ya gerçekten? Arbeloa, maçtan maça kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Courtois bu gece tek bir kurtarış bile yapmak zorunda kalmadı. Bu da açıkça gösteriyor ki savunmamız çok sağlamdı. Dean Huijsen saatli bir bomba gibi dostlar, her an patlayabilir. Carvalho konusunda çok dikkatli davranıyorum. Gittikçe daha iyi antrenman yapıyor. Bu hafta oyunculara 2 gün izin verdiğimde Dani hala Valdebebas'ta antrenman yapıyordu. O bir lider ve çok önemli. Mbappe Cristiano'yu geçmesi mi? Bu çok ama çok zor olacak. Çünkü Cristiano Ronaldo bir uzaylı. Ancak bunu başarabilecek birisi varsa o da Mbappe'dir demiş. Aynen. David Jimenez'in performansıyla gurur duyuyorum. Bu La Fabrica için inanılmaz bir haber. Trent konusunda çok dikkatli olacağız ve ritmini bulabilmesi için onu azar azar oynatacağız. Uzun zamandır ortalıklarda yoktu. Fede orta sahada mı oynuyor? Biliyorum. Fede'nin en mutlu olduğu yer orta saha ama onu nereye koyarsanız koyun inanılmaz derecede iyi performans sergiliyor. Sanırım son 11 yılda burada 3 kez kazandık. Bu çok ama çok zorlu bir galibiyetti. Bu zaferi elde etmek için sabır, fedakarlık ve harika bir tutuma ihtiyacımız vardı. Carreras bir kez daha sadece harika bir savunmacı olmadığını, aynı zamanda hücumda da çok yetenekli olduğunu gösterdi. Hücumda bize çok yardımcı oluyor. Mbappe Cristiano'ya benzer bir gol yapma oranına mı sahip? Cristiano gibi bir oyuncunun bir daha asla olmayacağını düşünmüştük. Ama Mbappe o yönde ilerliyor gibi görünüyor. Mestalla'ya gelmek dişçiye gitmek gibi. Özellikle Real Madrid'e karşı oynarken ne kadar motive olduklarını düşünürsek burada oynamak çok zor. Çok zor bir stadyum demiş. Ve son haberimiz, Real Madrid kalan 15 maçın tamamını kazanırsa La Liga şampiyonluğunu elde edecek. Bakalım La Liga şampiyonluğunu Arda Güler'imiz ve Real Madrid kazanabilecek mi göreceğiz dostlar. Takipçisi olacağız. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza like attıktan sonra bugün pazartesi hype haklarınız yenilendi. Hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Bu videoyu bir uçuralım dostlar. Katıl satın alıp bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.